sizlerle Instagram'da paylaştığımda gerçekten çok güzel dönüşler aldığım bu üzerimde gördüğünüz takımı nasıl diktiğimi paylaşacağım. Aslında ben bunu elbise olarak yapmayı planlıyordum. Ama sonra bu üst kısım benim çok hoşuma gitti ve dedim ki ben bunu pantolonlarla da giymeliyim. Onun için iki parça halinde yapmaya karar verdim. Yapımı çok basit diyemeyeceğim ama pratikten en kolay haliyle size anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Takımımı yapmak için böyle rengine, desenine, dokusuna bayıldığım bir krep kumaş kullanıyorum. Bu hafif esnek. Bu arada ben krep dedim ama benzediği için krep dedim. Çünkü üzerinde doku da var böyle. Yani belki başka bir tür kumaş da olabilir, emin değilim. Siz istediğiniz türü kullanabilirsiniz zaten. Şimdi öncelikle kumaşımı kenarından 4'e katladım. Ve bir tane kropumu üzerime giydim. Tam göğsümün alt ortasını iğneyle işaretledim. Yani göğsümün bittiği yeri işaretledim. Ve buraya göre kumaşımdan kesiyorum. Çok incecik bir parça keseceğiz önce. Daha sonra iğnemi kumaşıma geçiriyorum aynı hizada olmasına dikkat ederek. Ve bu alt kısmı yay biçiminde keseceğim. Yani oradan böyle çok uzun, çirkin bir D harfi çıkaracağım. Tabii bu kısmı düzeltiyorum. Ben çok köşeli yaptım ilk kesişimde. Tam böyle güzel bir yay olması lazım. Bakın bu şekilde oldu. Bu arada hem kumaş hem de masa beyaz olduğu için yere geçtim. Daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi bu kısımların göğüslerini yapacağız. Yani bu boşluklara göğüs parçalarımızı getireceğiz. Bunun için de kumaşımı ikiye katladım bu kez. Ve üzerine bir tabak yerleştiriyorum. Bu kahvaltı tabağı boyutu. Az evvel o bıraktığımız yaylar var ya, onlardan daha büyük ve daha geniş olması gerekiyor. Çünkü büzdürerek dikeceğiz. Ben böyle kendi göğsüme göre uygun bu tabağı bulabildim. Tabağın yarısına göre kesimimi yapıyorum. Bu arada bir tarafı daha düz bir şekilde çıkıyorum. Bir tarafı daha yuvarlakça çıkıyorum fark ettiyseniz. Bunun sebebini de göreceksiniz. Şimdi bu en yukarıdaki düz kısımları, yani D'lerimizin çubuk kısımlarını dikişle birleştireceğiz. Aynı zamanda daha düz kestiğim kenarı da içeriye doğru kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Burası orta kısma denk gelecek. Yani şu anda kenarını kapatmamız önemli bu yüzden. Diğer kenara zaten kol birleşeceği için gerek yok kapatmamıza. Gösterdiğim iki yerden düz dikişle dikiyorum. Önce bu düz olan yan kenarı kapattım. Daha sonra ağız kısmını kapatıyorum. Ağız kısmını kapatırken birinci dikişi attıktan sonra bir yarım santim kadar yanına ikinci dikişi de atıyorum. Çünkü buraya bir tünel yapmış olmak istiyorum. Buradan yine bağcık gelecek ve orayı büzdürecek ya, o yüzden bu işimize yarayacak. Şimdi bu dikişlerimi attıktan sonra yuvarlak kısımlarını en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Çünkü neden? Büzgü yapacağız. Bunu 30 kere söyledim galiba. Şimdi bu göğüs altındaki parçalarımı birbirinin üzerine iğneliyorum. Bu arada bunu neden iki parça kestiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü kumaş içi göstermiyor aslında. Ve kenar temizliğinde de kullanmadım. Yani neden yaptığımı anlayamadım. Tek kat da yapabilirsiniz. Çok gerekli bir adım değil. Bu parçalarımı hizaladıktan sonra göğüs parçalarımdaki büzgülerimi yapacağım. Buradaki boya hizalanıncaya kadar alt ipimi çekerek büzdürüyorum.
Tam beni memnun edecek düzeye geldiğinde bu yuvarlak kısma yüzü birbirine bakacak şekilde iğneliyorum. Aynı şekilde diğer parçamı da yapıyorum ama kenardan ne kadar boşluk bıraktığıma da dikkat ediyorum. Aynı ölçüde olması önemli çünkü. Bu uç kısımlarının tam birbirinin devamı olması gerekiyor. Birbirinin üzerine binmesin veyahut ayrı kalmasınlar. Buralardan da düz dikişle dikiyorum. Ve kenarlarını da overlockla temizliyorum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi aslında ön bedenimiz hazır sayılır. Sıra geldi arka bedeni kesmeye. Bunun için de ön bedenimi katlıyorum ikiye ve kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Aynı şekilde çiziyorum. Biraz daha uzun olacak şekilde, yani yukarı kısmına bir 2 santim kadar pay bırakmış olacak şekilde uzatıyorum ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bu şekilde bir arka parçam var artık. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Kol oyuntusu vereceğim. Buraya da çok önemli değil nasıl bir şekil verdiğiniz. Çok minicik, sadece kolun alt kısmının birleşeceği kadar kesseniz yeterli. Sadece kolun altının oturmasını istiyoruz, yani başka bir amacımız yok. Ve kol oyuntusu verdiğim kenarın ağzını temizliyorum. 2 kez içeriye kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bu parçamın yüzüne ön parçamı yüzünden yerleştiriyorum. Bu arada ön parçamı ben birazcık ufak kesmişim. O yüzden arkayı daha geniş kesip oradaki ufaklığı giderdim. O yüzden böyle farklı boyuttalar yani. Bunları yan kısımlarından dikiyorum. Şimdi sıra geldi buradaki saçma sapan görünen kol oyuntumuza, kol parçalarımızı kesmeye. Bunu bayağı bir kafadan kesebilirsiniz aslında. Çok şeklinin önemi yok çünkü. Kumaşımı geniş bir şekilde yine 4'e katladım ve üzerine o an bulabildiğim en geniş kol parçamı yerleştirdim. Kol oyuntusu normalde iç bükey, gördüğünüz gibi içeriye doğru kıvrılıyor. Ama biz böyle yuvarlak anahtar deliği gibi bir şey keseceğiz. Çünkü hem omzundan hem de alt kısmından büzgü yapacağız. Bunun için alt tarafı da genişlettim. Yani tamamen rastgele aslında. Çünkü büzgülerden dolayı o onu kapatıyor kötü kesseniz bile. Bu gösterdiğim yeri dikiyorum öncelikle. Diktikten sonra yuvarlak kısmın kenarına da bir overlock çektim temiz olsun diye. Bu şekilde görünüyorlar. Şimdi kol oyuntusu için bıraktığım o boyları iğne ile kolumun kenarından işaretliyorum. Çünkü bu kısımlara büzgü yapmayacağız. O kısımlar düz bir şekilde kıyafetle birleşecek.
Ve o kısmın hemen dibinden böyle bir kesik atıyorum. Kesiklerimin arasında içeriye doğru bir kez kıvırıyorum ve iğneliyorum. Zaten aslında overlock çekmemin sebebi de burayı daha kolay dikebilmek. Çünkü 2 kez kıvırmak birazcık zor olabilir. Çok yuvarlak bir alan olduğu için. Ama tek kıvırdığınızda daha kolay oluyor. Bu arada bunu yapmamızın amacını da söyleyeyim. Buradan lastik geçireceğiz ve bir omzunda balon kol elde edeceğiz. Bu şekilde görünüyorlar. İkisini de diktim. Sıra geldi kolla birleştirmeye. O düz olarak bıraktığımız yerleri kol oyuntuma yerleştiriyorum. Çok basit zaten. Bu arada bu kısmı dikmeden önce göğsünün bağcığını geçirseniz çok daha güzel olur. Ben sonradan sökmek zorunda kaldım çünkü tam o dikiş bu dikiş. Şu an neyden bahsettiğimi tam anlayamadıysanız videonun devamında göreceksiniz. Bu kısımlardan da diktim. Böyle hala çok saçma sapan görünen bir bluzumuz var elimizde ama toparlamaya başlıyoruz şimdi. Çok çok yumuşak bir lastik aldım elime ve ince aynı zamanda. Bunu plastik iğneme geçiriyorum ve az evvel o çıt olarak bırakıp diktiğimiz yer var ya, oranın arasından geçiriyorum. Bu kısımda mutlaka prova edip o şekilde lastiğinizin boyunu belirleyin. Çok dar veya çok geniş olmasın. Geniş olursa düşer, dar olursa da omzunuzu acıtır. Lastik boyunu ayarladıktan sonra iğne ile işaretleyip fazlalığını kesiyorum. Ve buralardan dikişle lastiklerimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi artık şu kol uçlarını da bir toparlayalım. 2 kez içeriye doğru kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Dikerken minik bir aralık bırakıyorum çünkü oradan lastik geçireceğiz. Lastiğimi bileğime uygun bir şekilde ayarladım ve bunu geçiriyorum. Lastiği birleştirip o açıklığı da kapattıktan sonra kol ucum da bu şekilde görünüyor. Gayet güzel oldu kollar bu arada. Şimdi göğsün ön bağcığını yapacağım. Az evvel bahsettiğim şey tam olarak burada. Göğsün üst kısmını dikerken tünel yapmıştık ya, oradan bağcık geçireceğim ve ortada bağlayacağım. Amacım buydu. Ama tabii kolla birleştirirken tünelin bir kısmını kapatmış olduk. O yüzden o kısmı söküyorum. Ve böyle kumaşımdan incecik şeritler kestim. Kumaşım iplik atan bir kumaş olmadığı için kenarını dikişle falan temizlemedim. Zaten çok ince olduğu için de çok gerek yok bence. İki bağcığımı da bu ayarladığım tünelimden geçiriyorum. Bu söktüğüm yerleri tekrardan dikerken bağcıklarımın uçlarını da sabitlemiş oldum bu arada. Bu şekilde büzdüreceğim ve ortadan bağlayacağım. Tatlış bir detay olacak. Biraz daha o yuvarlak göğüs kısımlarını büyük yapsaydım çok daha güzel dururdu işte şu an.
Şimdi sıra geldi bluzun alt kısmını kapatmaya. Bunun için şerit biye kullanacağım. Düz mantık. Biraz ince yapmışım. Biraz daha kalın olsa daha güzel olurmuş. O alt kısmın boyutuna göre bir dikdörtgen kestim. Kenarından diktim ve ikiye katlayıp alt kısma geçiriyorum. Çepeçevre dikeceğim. Ve bu şekilde görünüyor. Bluz için bütün adımları tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi çok kolay bir şekilde hemencik eteğimizi yapmaya. Bakın videonun sonuna geldik neredeyse. Çan etek şeklinde yapacağım. Öncelikle kumaşımı 4'e katladım ve belimden 4-5 santim daha uzun olacak şekilde işaretimi koydum. Daha sonra eteğin uzunluğunu belirledim. Ve bu iki belirlediğim kısmı çapraz bir şekilde birleştirdim. Bir de benim o sırada beynim yanmış. O yüzden hem ön parçayı hem de arka parçayı geniş kesmişim. Ama aslında bizim sadece ön parçayı geniş kesmemiz gerekiyor. Arka parçayı kendi bedenimize uygun keseceğiz. Ben birazdan zaten küçülteceğim ön parçayı. Bakın çok geniş bir etek oldu bu. Şimdi o ve aldığım fazlalığı arka parçada kesiyorum. Etek ucuna doğru birazcık azalttım. Etek daha böyle geniş dursun diye çok istemedim. Sadece belini küçülttüm. Yani tam olarak böyle gördüğünüz gibi biri geniş, birisi dar. Çan etek parçalarına ihtiyacımız var sonuç olarak. Arka parçamı ve ön parçamı bu şekilde bellerinden denkleştiriyorum. Ve ön parçamın tam ortasına içeriye doğru bir tanecik pile yapıyorum. Yani bu plikaşe deniyor galiba buna. Tam arka parçayla eşitlenene kadar katlıyorum yani içeriye doğru. Ve buraları iğneyle sabitliyorum. Daha sonra bu ön parçamda plikaşe diyelim biz buna. Plikaşe ne tarafa doğru nasıl açılıyorsa yani kendi doğal olarak nasıl durmak istiyorsa o şekilde kenarlarından iğneliyorum. Buranın 1 milim kadar yanından düz dikişle gidiyorum. Bunu yapmamın sebebi de şu. Bu hep böyle duracak. Yani kumaş çok yumuşak olduğu için buradaki pile çok bozuluyor aşağıya doğru ve hatta göbekliymişiz gibi gösteriyor. Ama bunu yaptığımızda pile gibi duruyor böyle uslu uslu duruyor bayağı. Şimdi ön ve arka parçalarımı yanlarından birleştirdim. Ve eteğim şu an için böyle görünüyor. Sıra geldi bel kemeri için parça kesmeye. Yine bir dikdörtgen şerit kestim ve kenarından diktim. Aynı bluzun altına yaptığımız mantıkla. Bunu ikiye katladım. Güzel hizalayabilmek için iki yanından iğneyle işaret veriyorum. Ve eteğimin bel kısmına geçiriyorum. Burayı çepeçevre dikeceğim ama dikerken yine minik bir boşluk bırakacağım. İçerisine lastik geçireceğiz. Bu arada benim kumaşım esnek olduğu için bu şekilde çok rahatlıkla bir etek yapabildim. Eğer kumaşınız esnek değilse ya yan tarafına fermuar koymanız gerekecektir ya da belini çok daha geniş kesmeniz gerekecektir. Benim burada lastik geçirmemin amacı aslında kemerin biraz daha tok durmasını sağlamak. Yoksa bu şekilde de üzerimde duruyor. Ama lastik geçirince daha güzel oluyor tabi. Şimdi bu lastiğimin uçlarını birleştirip açık bıraktığım kenarı da düz dikişle dikiyorum. En son olarak da eteğin alt kısmını 2 kez içeriye kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Ve böylece takımım bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.